Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Gözler bu hafta enflasyon verisinde olacak. Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın son işlem gününde %0,35'lik geri çekilme ile birlikte 1401 seviyesinden işlemi kapatırken işlem hacmi ise 11,9 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul 100 endeksinin haftalık getirisi ise %1,21 seviyesinde gerçekleşirken geçtiğimiz hafta küresel piyasalar için satıcılı bir seyir izlerken oynaklığın arttığı da gözlerimden kaçmadı. Yurt içi piyasalarda yön arayışı devam ederken bugün açıklanacak olan Türkiye TÜFE verisini de yakından takip ediyorum. Bugün açıklanacak olan Türkiye TÜFE endeksini yakından takip ettiğim gibi geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon verisiyle birlikte %19,25 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun piyasa beklentilerine göre %19'un üzerinde kalması bekleniliyor. Ancak olan veri ile gözler çekirdek enflasyonun genel seyri olarak da yakından takip ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nda Mart ayından Eylül ayına kadar olan toplantıda olan dönemde politika faizinin enflasyon üzerinde kalıcılık sağlayacağına dair açıklamalarda bulunurken Eylül ayı toplantısında çekirdek enflasyonun dikkate alınacağında dikkatlerimden kaçmadı. Bugün açıklanacak olan veri ise ilerleyen dönemde uygulanacak olan para politikaları için önem arz ediyor. Enflasyon verisinin beklentilerden ayrışması ve mevsimsel etkilerin de beklentisiyle birlikte politika faizinin oldukça üzerinde gerçekleşmesi tekrardan faiz tartışmalarında gündeme taşıyabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamalarda son zamanlarda sıklıkla konuşulan gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye genelinde 500 metrekareden büyük 1000 kadar market yapılması talimatını verdiğini açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifi tarafından sağlanacak olan hizmet için çeşitlilik, kalite ve fiyatların gayet uygun olduğunu belirtirken kooperatif ve benzeri marketlerin açılarak son zamanlarda gıda fiyatlarındaki artışın vatandaşlar üzerindeki etkisinin de azaltılması planlanıyor. 23 Eylül'de gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısına yönelik toplantı metni de açıklandı. Toplantı metninde yakından incelediğimde enflasyonda yaşanılan yükselişin gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlarla birlikte tedarik zincirlerindeki bozulmalardan kaynaklı olduğunu, talep üzerinde önemli etkilerin görüldüğünü belirtildi. Kurulun krediler ve seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edildiği ifade edilirken para politikasının da etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmeye alarak politika faizinin 100 baz puan indirilmesine karar verdiklerini açıkladılar. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre son 24 saat içerisinde 27.351 vatandaşımız hastalığa yakalanırken 194 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. 2 doz aşısını tamamlamış vatandaşların nüfusa oranı ise %72,54 olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı konusunda daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ve sonbahar-kış döneminin gelmesiyle birlikte
hastalığın yayılmasının kolaylaşabileceğini belirtti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında geçtiğimiz hafta dolar endeksindeki yükseliş sonrasında değer kaybı yaşayan ons altın için bu hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de önemini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş seyir açısından ons altındaki baskıyı sürdürürken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1770 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise bugün açıklanacak olan Türkiye tüketici fiyatları verisi yakından takip edilirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki hareketlilik ons altın açısından da seyrini etkiliyor. Varlık alım programında yapılması muhtemel olan değişikliğinde yakından takip ederken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 505 ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 495 ve 490 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise petrol piyasalarında bugün OPEC Plus toplantısı düzenlenecek ve enerji krizi sonrasında petrol talebindeki beklenen artışın petrol üretim politikalarında da değişime gideceğini görüyorum. OPEC Plus toplantısında halihazırda üretimi 400 bin varil günlük olarak aylık periyotlarla da artırılmayı planlanıyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 79,50 ve 80 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 78 dolar ve 77 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a step.